Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Zoom nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Hem öğrenciler tarafından hem de öğretmenler tarafından. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu arada eğer ki videoyu bütün izlemek istemiyorsanız videoya bir kere tıklarsanız aşağıda bir zaman çizelgesi göreceksiniz. Orada bölümler var. Bölümlerden sizi ilgilendiren kısımları izleyebilirsiniz. Sadece o bölgelere gidip sadece o sizi ilgilendiren kısmı izleyebilirsiniz ki bütün videoyu baştan sona izlemeniz gerekmesin. Tabi Zoom hakkında bir bilginiz yoksa baştan sona izlemenizde fayda var. Bu videoya tıkladığınıza göre Zoom'un ne olduğunu bildiğinizi varsayıyorum. Ve direkt indirme kısmına ve nasıl kullanacağı kısmına geçiyorum. Zoom'u indirmek için direkt Google'a Zoom yazmanız yeterlidir. Zoom yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan Download'a tıklıyoruz. Veya indir, bilmiyorum nasıl yazıyordur. Oraya tıkladıktan sonra Zoom Client for Meetings. Yani görüşmeler için Zoom indiriliyor. Burada aşağıda farklı pluginli versiyonları da var. For Microsoft Outlook. Bizi ilgilendiren kısım, yani benim bu videoda bahsedeceğim olan Zoom Client for Meetings. Tahminlerime göre çoğunuz da bunu kullanacaksınız. Bu hem öğrencilerin derslerini takip edebilmesi için veya öğretmenlerin bir ders sunabilmesi için veya bir iş görüşmesi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir görüşme için bu. Buradan download dediğinizde direkt size indirmeye başlıyor. Ben bunu iptal ediyorum çünkü bende zaten var. Zoom'u indirdikten sonra masa üstünüze böyle bir ikon gelecektir. Onu direkt açıyorsunuz. Zoom'u açtığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer ki sadece bir öğrenciyseniz ve sadece derslere girip çıkmak için kullanıyorsanız bu uygulamayı bir hesap açmak zorunda değilsiniz. Direkt şuradan Join a Meeting deyip ve ondan sonra buraya öğretmenlerinizin size verdiği ID'yi giriyorsunuz. Şöyle bir örnek numarasını da burada görebiliyorsunuz. Böyle uzun bir ID. Onun altındaki kısma ise isminizi giriyorsunuz. Tabi bir de onun altında 3 tane tik görüyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor? İngilizceniz varsa zaten buradan anlıyorsunuz. Bu tik açılı olduğunda bu isminiz bundan sonra katılacağınız şeylerde de geçerli olacak. Yani isminizi hatırlayacak. Tabi değiştirebilirsiniz istediğiniz zaman. Onun altındaki tik Do Not Connect Audio. Yani bunu açıp ben bu görüşmeye katılırsam direkt benim mikrofonum kapalı olarak başlayacak. Yani benim sesim direkt gitmeyecek karşı tarafa. Ses olarak bağlanmayacağım. Turn off my video ise dersem direkt benim videomu da kapatacak. Yani şu an ne mikrofonum açık olacak ne de videom açık olacak görüşmeye katıldığımda. Ve join dediğinizde ondan sonraki kısımda size büyük ihtimalle şifre isteyecektir. Oraya da şifreyi girip görüşmeye katılabiliyorsunuz. Şimdi sign in'e tıkladığımızda ne oluyor? Eğer ki bir hesabınız varsa sizden onun ile giriş yapmanızı istiyor veya direkt Google, Facebook veya SSO ile de kayıt yapabiliyorsunuz. Ondan sonra buradan direkt sign in with Google dediğinizde veya sign in with Facebook dediğinizde direkt sizi tarayıcıya atacaktır ve buradan sizden bir hesap seçmenizi isteyecektir. Benim şu an zaten bir hesabım olduğu için onun üzerinden giriş yapıyorum ama sizi bu sayfaya attığında bir hesabınız olmasa bile direkt oradan bir mail hesabınızı seçtiğinizde sizi kayıt olma kısmına atacaktır otomatikman. Direkt doğum tarihinizi girip kayıt olabiliyorsunuz. Uygulamamız açıldığında arayüzünün oldukça basit olduğunu görüyoruz. Burada sadece 4 tane seçenek var, hatta bunların ikisi bizi daha çok ilgilendiren kısım. New Meeting dediğimizde yeni bir görüşme açıyoruz. Join dediğimizde ise direkt az önceki kısım geliyor karşımıza ve bir görüşmeye katılmamızı istiyor bizden. Onun yanı sıra buradan New Meeting dediğimde ise direkt yeni bir görüşme başlatıyor. Yeni bir görüşme başlattığınızda, hatta bir görüşmeye katıldığınızda size büyük ihtimalle bu soruyu soruyor olabilir. Join Audio, yani bir ses kanalına katılın diyor. Buradan direkt Computer Audio ile katılabiliriz veya başka araçlarımızla da katılabiliriz. Hoparlörler falan onun gibi şeyler ile. Ben şu an buradan Join with Computer Audio diyorum. Direkt bilgisayardaki varsayılan ses kanalı ile giriş yapıyor. Bu büyük ihtimalle kulaklıklarınız olabilir ya da bilgisayarınızın kendi hoparlörü. Ondan sonra aşağıda bir panel olduğunu görüyoruz. Burada mikrofonumuz, kameramız ve bir de başka seçeneklerimiz var. Şu an size buradaki aşağıdaki paneller hakkında bilgi vereceğim. Security'ye tıkladığımızda buradan görüşmenin güvenliği hakkında bizde yapabileceğimiz seçenekleri sunuyor. Mesela Lock Meeting dediğimizde bu andan, sizin kilitlediğiniz andan itibaren kimse görüşmeye katılamaz demek oluyor. Onun yerine bunu kapatıp Enable Waiting Room'u açarsanız biri katılma isteğinde bulunduğunda, yani sizin ID'nizi ve şifrenizi girdiğinde şuradaki sağ tarafa Waiting Room'da bekliyor diyor. Yani o kişi görüşmeye katılmış olmuyor, sırada bekliyor gibi bir şey. Siz isterseniz onu kabul edebilirsiniz, isterseniz etmeyebilirsiniz. Siz kabul ettiğinizde direkt görüşmeye katılmış oluyor. Etmezseniz ise ana menüye geri dönüyor. Ondan sonra security kısmında allow participants to, yani bize katılımcıların ne yapmasını istediğimizi soruyor. Buradan share screen dediğimizde katılımcılar kendi ekranlarını paylaşabilir. Chat dediğimizde katılımcılar chatte, yani şuradaki kısımda sohbet edebilir. Rename themselves dediğimizde ise kendi adlarını değiştirebilirler. Yani şuradan kendilerine gelip more deyip rename diyebilirler. Kendi adlarını değiştirebilirler. Son olarak ise unmute themselves, yani kendi mikrofonlarını açamasınlar. Örnek veriyorum, eğer ki bir öğretmenisiniz ve öğrencilerin dersi bölmesini istemiyorsanız şuradan bu tiki kapatıyorsunuz
Ve öğrenciler kendi başlarına mikrofonlarını açamıyorlar. Sizin onların mikrofonlarını açmanız gerekiyor. Onun yanındaki Participants kısmı zaten diğer örnekleri verirken size göstermişti. Oldum aynı anda katılımcıları gösteriyor. Buna tıkladığımızda sağ taraftaki panelde bütün katılımcıları görebiliyoruz. Ve ayrıyetten onun yanındaki şu küçük yukarı olan işaretine tıklarsak invite kısmı geliyor. Bu invite başka kişileri bizim görüşmemize davet etmemize yarıyor. Buradaki panelden direkt e-mail ile de birilerini davet edebilirsiniz veya bu hesabınızda ekli olan bir kişiler varsa onlardan ekleyebilirsiniz veya direkt buradan kendiniz bu kodları verebilirsiniz. Şurada üstte meeting'in kodunu görüyoruz. 771 77 22 65 34 diye. Ve sağ altta ise görüşmenin şifresini görüyoruz. Tabi bunları direkt kendiniz yazmak zorunda değilsiniz. Şuradan copy invitation dediğimizde şöyle ne kopyaladığımıza bakalım. Yeni bir metin belgesi açıyorum. Şöyle biz bunu kopyalamışık. Yani bu kopyaladığımız şeyi o kişiye attığımızda direkt bu linke tıklayıp katılabilir. Veya onun yerine kendi zoom'unu açıp şuradaki ID'ye girip şifresini girebilir. Şimdi ne fark var diyecek olursanız buradaki link zaten ID girili. Bak şurada görüyorsanız zaten ID girili. O kişi buna tıkladığında direkt şifre girme kısmı karşısına gelecek. Ya direkt linke tıklayıp şifreyi girebilir ya da kendi açıp ID'ye girip ayrıca şifreyi de girebilir. Böylelikle başka kişileri de görüşmemize davet edebiliriz. Mesela ben örnek olsun diye size birini davet edeyim. Telefonunuzdan Zoom'u açtığınızda join diyorsunuz ve gelen meeting ID kısmına sizin o meeting ID'nizi giriyorsunuz. 771 77 22 alttaki kısma isminizi yazıyorsunuz ve tekrardan bilgisayardaki ile aynı bir şekilde çalıştığı için don't connect to audio, turn off my video. Yani direkt mikrofonumu ve kameramı kapalı bir şekilde başlatabilirim. Ondan sonra join diyorum ve benden bir şifre istiyor. Ama şifreye girmeden önce size bir de şunu göstermek istiyorum. Şifre kısmına ise görüşmemin şifresini giriyorum ve continue dediğimde direkt görüşmeye katılacaktır. Evet, direkt katılmadı. Çünkü neden? Security kısmında enable waiting room tiki açık. Yani katılımcılar biri katılmaya çalıştığında onları waiting room'a atıyor. Ve ben onları kabul etmediğim sürece görüşmeye katılamıyorlar. O yüzden şuradan participants kısmından gelip admit diyorum. Ve şu an görüşmemize katıldı o kişi de. Tabii katılırken mikrofonum ve kameramı kapalı olarak işaretlediğim için direkt kapalı geldi. Şuradan join audio dediğimde call using internet audio diyorum ve mikrofonu da açılmış oldum. Tabii şu an kapadım ki ses yankı yapmasın diye. Ve örnek veriyorum, öğrencisinizdir ve öğretmeniniz bir şey anlatıyordur. Ama öğretmeniniz ekranındaki şeyi görmek yerine siz başkasının kamerasını görüyorsunuz ekranınızda büyük bir şekilde. Ve onu kontrol edemiyorsunuz. Değişiyor böyle, başkası gelip gidiyor ama siz öğretmenin kamerasını görmek istiyorsunuz. Onun için ne yapacaksınız? İsterseniz şuradan view kısmından değiştirip speaker view'e alabilirsiniz. Sadece konuşan kişinin görüntüsü büyük olarak gözükecektir. Tabi buradan view kısmından gallery view'e alırsanız herkese eşit bir şekilde görürsünüz. Yani burada 50 kişi bile olsam 50 kişiyi bu ekranda aynı boyutta görürsünüz. Eşit boyutlarda görürsünüz herkesin. Ama örnekte verdiğimiz gibi siz öğretmeninizin ekranını görmek istiyorsunuz. Onun için view'e gelip Speaker View'a geliyorsunuz. Ve buradan öğretmeninizin ekranına kim konuşuyorsam, mesela ben hep bu görüntüyü görmek istiyorum. Varsayalım burada bir öğretmeniniz bir şey anlatıyor. Onun için buraya sağ tıklıyorum ve pin diyorum. Yani şu an buraya bu sabitlendi. Hiçbir şekilde bunun değişme şansı yok siz burada kaldırmanız sürece. Ve üstte ise diğer katılımcıları görüyorsunuz. Chat kısmı, sohbet kısmı. Çok anlatılacak bir şey yok. Buradan konuşabiliyorsunuz. Buradan görüşmedeki herkesle konuşabiliyorsunuz veya özel olarak birisini seçebilirsiniz. Sadece bir üyeye mesaj yollayabilirsiniz. Bir katılımcıya mesaj yollayabilirsiniz. Bu sağdaki 3 özelliğe gelmeden soldaki mikrofon ve kamera kısmından bahsetmek istiyorum. Şu an benim mikrofonum açık ve sesimin gittiğini görebiliyorsunuz. Ben konuştuğumda mikrofondaki o yeşil barın hareketlendiğini görebiliyorsunuz. Ben mikrofonuma tıkladığımda mikrofonum kapanıyor. Kameram da aynı şekilde. Açıksa, yani üstünde bir çizgi görmüyorsam, böyle kırmızı bir çizgi görmüyorsam kameram açıktır demek. Diyorsanız benim mikrofonum açık ama yine de benim sesim gitmiyor. O zaman şuradaki üçgen işaretine, yukarı doğru işaretine tıkladığımızda audio settings'e geliyoruz. Ve buradan speaker, yani hoparlörümüzün duyduğumuz sesin nereden geleceğini seçiyoruz. Buradan miktarını ayarlayabiliyoruz. Ve onun altında ise mikrofon var. Mikrofon ise bizim sesimiz hangi cihaz ile iletilecek diyor. Benim şu an Blue Snowball mikrofonum ile sesim gidiyor. Zaten başka mikrofonum olmadığından same as system. Direkt sistem sesiyle gidiyor. Buradan o yüzden mikrofonumuzu seçiyoruz. Eğer ki sizde bu seçili değilse veya sizde çok fazla varsa ve doğrusu seçili değilse onu böyle bulmanız gerekiyor. Ve onun yanında ise test mic var. Eğer ki sesinizin nasıl gittiğini duymak istiyorsanız test mic dediğinizde şurada recording diyor. Siz böyle şu sıra konuştuğunuzda sizin sesinizi kaydediyor
ve tekrardan tıkladığınızda şurada recording diyor. Siz böyle şu sıra konuştuğunuzda sizin sesinizi kaydediyor ve tekrardan ve böylelikle kendi sesinizi dinlemiş oluyorsunuz. Altında ise şu en aşağıda ise bazı tikler var. Bunlardan zaten biraz bahsettik az önce de. Automatically join audio by computer when joining a meeting. Bu tiki açarsanız o başta size soran join with computer audio uyarısını çıkarmayacak. Onun altındakini açarsanız bir görüşmeye katıldığınızda mikrofonunuz direkt kapalı olarak başlayacaktır. Yani her seferinde kendiniz kapatmanız gerekmeyecektir eğer ki kapatıyorsanız. Bunların aynısı kamera için de geçerli. Şuradan aynı anda kamera ayarlarına gelirsek, video ayarlarına gelirsek üstte sizin görüntünüzü görüyorsunuz. Altta ise hangi kameranın seçili olduğunu görüyorsunuz. Onun aşağıda bazı tikler var tekrardan. Buradan bunları kendiniz da bakabilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde ama biraz bahsetmem gerekirse touch up my appearance dediğimizde cildinizi daha bir yumuşatıyor böyle. Daha güzel bir görüntü elde etmenize yarıyor. Mirror my video dediğinizde videonuzu aynasını yapıyor. Eğer ki videoyu şöyle görüyorsanız böyle görmeye başlıyorsunuz gibi bir şey. Adjust for low light. Bu biraz önemli aslında. Eğer ki güzel bir ışığınız yoksa ve karanlık çıkıyorsanız bunu açtığınızda buradan otomatik veya manuel olarak kendi parlaklığınızı arttırabilirsiniz. Bakın şöyle arttığını görüyorsunuz şu an. Ve daha güzel ve daha kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz ki kişiler de sizin ne gösterdiğinizi bir şey gösteriyorsanız veya direkt sizi daha iyi bir şekilde görebilir. Bundan sonra bahsedeceklerim bir öğrenciyi o kadar da ilgilendirmiyor. Yani eğer ki amacınız bir dersi girip dinleyip çıkmak ise bundan sonra söyleyeceklerimin zaten senin için bir faydası olmayacaktır. Bundan sonra bahsedeceklerim daha çok görüşmeyi açanlar, bir şey sunanlar ve öğretmenler için. Eğer ki bir öğretmen iseniz ve öğrencilerinize ekranınızda bir şeyi göstermek istiyorsanız buradaki Share Screen özelliğini kullanmanız gerekiyor. Ona tıkladığımızda ise bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradaki ekranda direkt kendi ekranınızı verebilirsiniz. Yani ekranınızda ne görünüyorsa hepsi görünür. Veya whiteboard'u seçebilirsiniz. Beyaz bir tahta girecek ve siz onun üzerine yazacaksınız. Hepsini bu arada göstereceğim nasıl olduklarını. iPhone, iPad diyor. Yani telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz ve telefonunuzun ekranını buraya yansıtabilirsiniz. Veya daha iyi bir özellik olan, direkt ekranı vermektense daha tavsiye edeceğim bir özellik olan pencere paylaşma. Yani sadece tarayıcınızı göstermek istiyorsanız öğrencilere ve arka planda o gözüken diğer şeyleri görmelerini istemiyorsanız direkt şuradan Google ekranını seçip share diyebilirsiniz. Yani şu an sadece Google ekranı gözüküyor. Şöyle mesela ben Google ekranını böyle küçük bir pencere halinde tutsam sadece Google ekranını görecekler. Şöyle şu an benim arka plandaki masa üstündeki diğer dosyaları göremeyecekler. Sadece şu yeşil alandan olan kısmı görüyorlar. Sadece yeşil çerçeveli alanı görüyorlar. Ve buradan direkt stop share deyip ekran paylaşmamı da bitirebilirim. Peki whiteboard ne? Whiteboard geometri dersi falan veriyorsanız güzel işinize yarayacak bir özellik. Mesela şuradan share diyelim ve buradan bir şekiller çizebilirsiniz. Atıyorum şöyle buradan bir üçgen çizmek istiyorsunuz. Diyelim şöyle bir üçgen çizdiniz ve şöyle açılarını da göstermek istiyorsunuz. Ve böyle bir problem sunabilirsiniz, yazarsınız veya söylersiniz ve öğrenciler bunun açısını bulmaya çalışırlar. Direkt veya yaptığınız şeyleri de direkt silebilirsiniz veya direkt kendiniz de bir şey yazabilirsiniz buraya. Direkt stop share diyorum ve stop share dediğimde ise tekrardan ekran kaydı, ekran paylaşmam bitiyor. Ondan sonra buradan reactions kısmı var. Mesela öğrenciler buradan reactions'tan thumbs up deyip şöyle bir parmak işareti yapabilir. Ve siz böylelikle o kişinin el kaldırdığını görebilirsiniz. Ve o öğrencinize söz hakkı verebilirsiniz. Yani böyle buradaki şeyleri yararlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha işinize uygun şekilde kullanabilirsiniz. Ve son olarak ise bahsetmek istediğim özellik record kısmı. Record kısmı görüşmenizi kayıt altına alır. Yani buradaki şeyler daha sonra işinize yarayacaksa ve önemli ise bunları record yani kayıt altına alabilirsiniz ve bu dosyalar sizde bulunabilir. Şuradan record dediğinizde direkt kayıt almaya başlar. Tabii şu an bütün mikrofonlar kapalı olduğu için hiçbir ses almayacaktır. Kısacası şu an bu görüşmedeki her şeyi kayıt altına alıyor. Görüşmedeki herkesin sesini kayıt altına alıyor ve görüşmedeki herkesin görüntülerini, ekran paylaşanın, kendi kamerasını açanın, açmayanın hepsinin, herkesin. Ondan sonra buradan stop recording dediğinizde şöyle sağ üstte bir uyarı geliyor. Bu uyarı görüşmenizin kaydı duraklatıldı ama dosya olarak size daha teslim edilmedi. Yani daha dosya haline dönüşmedi. Dosya haline görüşme bittikten sonra dönüştürülecek. Ben buradan yani end dediğimde, yani end meeting for all görüşmemi bitirdiğimde şöyle dosyamı hazırlıyor ve direkt sizi böyle bir kısma atıyor. Bu dosyalarınızın kaydedildiği kısım. Yani buradan bu videoyu açarsam görüyorsunuz ki pinlediğim için sadece o ana ekrandaki kişinin görüntüsü gözüküyor. Veya şuradan audio only dediğimde o görüşmede konuşulan her şeyin sesi. Yani ses dosyası gibi, görüşmenin ses dosyası gibi bir şey oluyor bu. Tabii şu an kimse konuşmadığı için yani bütün mikrofonlar kapalı olduğu için hiçbir ses kaydetmedim doğal olarak.
Kısacası Zoom uygulaması böyleydi. Umarım burada sizinle paylaştığım bilgiler sizin işinize yaramıştır. Bu videolukta çünkü bu kadardı. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa ve size faydası dokunduysa bu videonun, aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.